Herkese tekrardan Bali Adası'ndan selamlar. Bugün Canggu'ya geldim. Ulaş'ın yanına geldim. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Ulaş burada işletmeci olarak 5 ay oldu mu geldi? Yani geleli bir sene yakın olacak ama işletmeye açalı bir 6 ay oldu. 6 ay Tabii oldu. Mayıs, Nisan sonunda açtık burayı. Nisan sonunda açtık. Şu an hala devam ediyoruz. Şu anda Canggu'da burada işletme sahibi bu videonun sonuna doğru da işletmesine gidip burada ne iş yaptığını sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak şöyle başlayalım. Ben kısaca bir şeyler söyleyeceğim, bir şeyler anlatacağım. Daha sonra Ulaş'a sözü vereceğim. Kendisinden burada bir işletmeci olarak neler yaptığını, neler hissettiğini sizlere samimi bir şekilde aktarmak istiyoruz. Öncelikle benim konuya şöyle girelim, sizin de daha iyi anlamanız için. Şimdi bu videoda başrolde olan 2 kişi var. Onları anlatayım size kısaca. Bunlar kim ve neler yapıyorlar? Size bilgi amaçlı vereyim. Çünkü bu videoyu aslında yapma sebebimiz yanlış bilgiler aktarılıyor. Bu yanlış bilgiler ısrarla devam ediliyor ve daha da böyle Devam ediyor. Mağduriyet yaratıyor insanlar. mağduriyet yaratıyor ve bunları samimi bir şekilde sizlere aktarıyorum. Şimdi bir tanesi, ben şirketini açtım. 50 yaşlarında Uluvat'ta yaşayan bir kişi. Şimdi buna ben çakma profesör diyeceğim, tamam mı? Şimdi çakma profesör dediğim zaman bu aklınıza gelsin. Yani Uluvat'ta gelip ben onun şirketini açtım ve Uluvat'ta yaşayan bir kişiden bahsediyorum. Bu kişi de tabii reklamını yapmayacağız. YouTube kanalında işte videolar çekip insanlara bilgi veriyor. Saygı duyarız. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bizim sıkıntımız burada verilen yanlış bilgiler ve genelleme yapılması. Bir ikinci de Bali patatesi. Bu Bali patatesi kim? Bunun da şirketini ben açtım. Bali'ye geldi ve Bali'de bu Uluwatu profesörüyle beraber bunlar bir şeyler yaptı. Şimdi bu kısaca bunları bahsedeyim size. Ben Uluwatu'daki profesöre şirketini açtığımda buraya geldi ve burada videolarında mesela verdiği yanlış bilgilerden mesela size bahsedeyim. Şimdi kısaca diyor ki işte bu maymun çiçeği formu çıktı. Bali'ye gelmeden bunu yapmak zorundasınız. Eğer bunu doldurmadığınız takdirde siz Bali'den geri gönderilirsiniz, mağdur olursunuz. İşte böyle bir bilgi veriyor. Ben de bunu acentayı aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir şey var, doğru mu? Dedi ki benim tam olarak bilgim yok ama tam net bilgi istiyorsan havalimanına git. Orada yetkili polise sor. Onlar sana direkt söyler, yani doğruyu söyler. Tamam. Havalimanına gittim. Orada yetkili polisi buldum. Dedim ki böyle böyle maymun formu çıkmış. Bunlar bunu doldurmadan gelirse burada geri gönderme var mı? Asla böyle bir şey yok dedi. Ben de öğrendim onu. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok dedi. Eğer doldurmadığı takdirde gelip burada doldurup girebilir. Bir sıkıntı yok. Ben de video çektim, reels çektim. İşte bunları paylaştım insanlarla. Şimdi insanlık hali. Hata yapmış olabilirsin. Yani bu olabilir. Yani yanlış bilgi vermiş olabilirsin. olabilir. Şimdi bu insanlara büyük stres yapıyor. Adamın geleceği 3 gün kalmış, 5 gün kalmış. Nasıl gireceğim içeriye? Bir de o formda sistem iyi çalışmıyor. Yani herkes girmiyormuş. Ben bunu çok kişiden duydum. Ya bu sadece o maymun çiçeği formuyla alakalı bir şey. Ondan öncesinde de zaten bir form doldurman gerekiyor ya burayla ilgili. Kalacağın yerle ilgili bilgileri falan veriyorsun. Hani onu istersen kapıda da yapabiliyorsun. Yani girdiğin zaman içeride. İstersen gelmeden önce de yapabiliyorsun. Ama girmeden önce deneyenler Aynen. biraz zorlanıyor. Hani olmuyor, girmiyor sistemde. Aynen Kapıda öyle. yapıyorsun. 3 dakikan oluyor. Çok bir şey değil. Bitti. Şimdi daha sonra benim kızdığım konu şu. Yanlış bilgi vermiş olabilirsin ama daha sonra bari bir düzeltme videosu yap de ki ya ben burada eksik bilgi vermişim. Ya böyle doldurmadan da gelebiliyor musunuz? Siz de mağdur olmayın, yani eğer öyle bir şey yapmadıysanız, doldurmadıysanız gönül ferahlığıyla gelip burada doldurup girebilirsiniz. Bari düzeltme yap. Yani bunu da yapmıyorlar. Bu yanlış bilginin üzerine doğru gidiyorlar. Mesela bir videosunda şunu söylüyor. Diyor ki şimdi konuşmasına bakarsan çok ciddi bir iş adamı, işte ticaretten geliyor, işte yani böyle Olabilir de yani olabilir. Ciddi iş adamı da olabilir. Dediğin gibi ticarete yapmıştır. Yaşı olan bir insan. Ben de gördüm videosunu, oradan Evet. bahsettim, izledim. Hani bu işleri yapmış bir insan da olabilir ama dediğin gibi yani ne iş yaptığını bilmiyorum burada açıkçası. burada şu anda bir şey yapmıyor. Ama şöyle mesela burada şimdi gelip de bu iş adamı sıfatıyla video yapıyorsun. İşte ben ticareti çok iyi anlıyorum, hesap uzmanıyım. Bu şekilde insanlara bilgi veriyor. Tamam, sıkıntı yok.
Şimdi bilgi ama nasıl bilgi yani? Fikir olarak mı veriyor ağırlıklı olarak yoksa gelin yapın mı diye mi yapıyor? Yani gelin burada bu işi yapın, gelin burada şu işi yapın gibi mi mesela? Kendi de çelişiyor. Yani kendi bir de öyle çelişiyor. diyor, bir öyle diyor. Yani ne dediği de doğru düzgün anlaşılmıyor. Şimdi mesela orada Çok hassas bir geçen konu bir videoda gerçekten. mesela ne dedi? Dedi ki bu Uluwatu'da 5 dolara bir yerde kalıyor. Yani şimdi ben küçümsemediğine değil ama yani uyguna, çok uyguna bir yerde kalıyor. Orada fare görmüş, çekmiş. Diyor ki bak videoda, Bali'ye gelecekseniz, buraya yerleşecekseniz farelerle yaşamayı öğrenin diyor. Allah Allah. Şimdi yani Valla ben tanışmadım fareyle herhangi Sen bir fare. farelerle Yok yatıyor abi, musun yok arkadaş? abi. Bak burası biliyorsun tarlası, pirinç tarlası. Ben bir tane fare görmedim ne çevresinde ne villanın ne iş yerinin. yani şunu Görmedim dese, açıkçası şunu yani. dese arkadaşlar ben Ki Uluwatu'da olabilir de bak olabilir de yani. Olabilir çıkabilir şey fare de. Yani bunu genelleme olarak söylemek tabii Bali'ye geldiğiniz zaman farelerle beraber yaşayacaksınız demek. Bence bu çok yanlış değil mi? çok Yani yanlış bir bilgi yani. ha şöyle diyebilirsin. Ben kaldığım guest house'ta efendim buraya gelirseniz ya burada bak fare var. Burada şey yapamıyor. Ha diyebilirsin. Ama sen Bali genelinde dediğin zaman Bali kocaman bir ada. Sen her yerde sanki biz farelerle boğuşuyormuşuz gibi öyle bilgi bir şey yok. veriyorsun. Ya Yani işte- şimdi bu doğru bir şey değil. Bunu neden yapıyorlar bunu bilmiyorum ya. Anlamıyorum yani. Algılayamıyorum. Birazdan zaten sana lafı bırakacağım. Yok, Sen yok. de burada gerçek tespitlerini Ya neyse tabii o ki abi. biz Dürüst burada bize, ya şeyden değil. Abi yani bu benim buraya ilk kez gelişim değil. Daha önce de geldim. Serkan da biliyor 3 yıl önce. Ben Serkan'ı şu anda tanımıyorum yani. Ben o adamla 4 yıl önce de tanıştım burada. Serkan o zaman da videolar çekiyordu, şey yapıyordu. Yani şu anki bir olay değil yani bu. Ama dediği gibi yani burayla ilgili gerçekten yani böyle video yapmak için yapan arkadaşlar var. Hani ben anlıyorum içerik üretmek istediklerini buraya geliyorlar, burada bir şeyler yapmak istiyorlar ama yani şu o hani konuşmak için konuşulur ya öyle. Yani şimdi yolda burada yürürken ayağa takılıp düşse video çekiyor. Bakın arkadaşlar Bali'ye gelirseniz bütün yollar çok kötü. Hepiniz çukura düşersiniz gibi bir şey Yani oluyor bu. genelleme. Öyle bir Sanki şey burada yok. böyle bir kötü niyet varmış gibi hissediyorum. Yok, şimdi- Çünkü yani bunun bir insan niye yapar? Yani 50 yaşında bir aklı başında bir adam böyle bir şey niye yapar? Niye bir genellemeyle insanlara mesela sen bunlara ya şöyle adam çok izlemiyor. Mesela 500, 1000 kişi izliyor, 500 kişi ama buna inananlar da var. İşte ya sadece o arkadaş değildir inan. Başkaları da var böyle acayip şeyler paylaşanlar, çekenler burayla ilgili. Mesela buraya en çok yapılan hata buraya da yaşamayıp buraya gelip turist olarak gelip burada 10 gün, 15 gün, 20 gün veya bir ay kalıp burayla ilgili tanıtım videoları, bilgi videoları, nasıl iş yapacakları ilgili bilgi veren arkadaşlar var. Şimdi mesela o kadar yanıltıcı, o kadar yanlış şeyler söylüyorlar ki insanlara ve bunları insanlar duyuyor, geliyor burada mağdur oluyor. Birazdan anlatacağız bunları da. Yani ben birçok kişiyle gördüm burada. Genç arkadaşlarımız gelmiş burada birkaç tane influencer veya YouTuber'ın lafıyla buraya. Mağdur olmuş burada. 3 kuruş parası varmış onu da kaybetmiş. Gidecek nereye gideceğim diyor ben buradan diyor. Türkiye'ye dönemem şimdi diyor. Evet. Yani ne bileyim hani anlatılanlarla buradaki hayat bulan bunlar gerçek uymayan şeyler çok fazla ama dediğimiz gibi biz burada ben açıkçası sizin için şans bak ben çok Serkan da biliyor. Ben 20-25 yıllık turizmciyim. Yani birazdan bahsederim size kim olduğumu. Hani demeyin yani bu adam ne biliyor da ne konuşuyor, ne hakkında diye. En azından bilen bir kişiden, tecrübeli bir kişiden bazı şeyleri duyarsınız. Aklınızda fikirleriniz varsa fikirlerinizi harekete geçirirsiniz. Fikriniz varsa belki fikrinizden vazgeçersiniz. Evet o arkadaş doğru söylüyor. Bunu böyle yapmayalım ki. Bunun burada örneklerini ben size vereceğim birazdan. Gibi şeyler yani Serkan da burada güzel şeyler yapıyor. En azından içerik üretiyor şimdi. İçerik YouTuber'san içerik üreteceksin. Adam burada çok güzel videolar çıkıyor. Ben mesela oyun videosunu gördüm. Adam burayla ilgili havaalanıyla ilgili bu video çekmiş. Ya bu ne kadar güzel bir şey. İçerik yani bu. Sana haber veriyor buranın geleceğiyle ilgili sana bir şey yapıyor. Ne bileyim Lombok Adası'na gitmiş mesela. Ben Lombok'u merak ediyordum şahsen. Gitmek istiyordum. Hani ne var ne yok merak ediyordum. Gitmeme gerek kalmadı. Ben gitti çekti orayı. Orayla ilgili bilgileri ver. Bu bir içeriktir. Ama sen gidip de burada işte dediği gibi burada fare geziyor. Ne bileyim burada işte şurada yemek yemeyin yersen zehirlenirsin. Neye göre kime göre zehirlenirsin? Vanukları kötülüyorlar burada. Bütün YouTuber'ların hepsi vanukları kötülüyor. Lokal yerleri. Gel benim burada bizim şu an oturduğumuz yer Vanuk sayılır. Lokal yer burası. Git mutfağına pırıl pırıl her şey. 10 numara çok güzel yemek yapıyorlar ya. Yani yer var, Sen niye yer var. genele Bu göre bunu genelleme yapmak çok işte- yanlış bir şey. Hele bir tanesini gördüm suyla ilgili işte. Aman suyudan uzak durun. Serkan sen o kadar dünya gezdin, ülke gezdin. Düzeltiyorum. Ben bir sürü yer gördüm, geldim. Dünyanın kaç tane ülkesinde musluk suyu içiliyor çeşmeden? Kaç tane ülkede içiliyor Allah aşkına? Çok az parmakla say belki hiç yani her yerde tabii zaten ki öyle. içilmez. Musluk suyu burada da içmeyeceksin. Başka bizim ülkede de zannetmiyorum çok fazla içildiğini. Yani çoğu ülkelerde de içilmiyor. Zaten yani mikrop bulaşabileceği normal bir şey. Burada da bulaşır. Burası Sanki buraya özmüş buraya gibi özgü bir şey değil ki. Her yerde var bu aynı şey yani. Aman işte suya dikkat edin, elinizi sürmeyin, Ama yıkanmayın. Almanya'da da musluk suyu içilmiyor. Abi Avrupa'nın çoğu yerinde içmiyor. Benim bildiğim birkaç İskandinav Yani ülkesinde şimdi bu buraya içiliyor. özel bir şey değil ki bu. Yani sanki buranın problemiymiş gibi, sanki
biz musluğu açıyoruz, çamur geliyormuş Çamur, gibi. öyle Sanki bir şey veya yok. öyle bir Hayır abi, olur mu yani biz yaşıyoruz, ben yaşıyorum burada, sen yaşıyorsun, biz duş alıyoruz, yıkanıyoruz. Al bak işte saçlarımız dökük değil yani, saçlarımı da göstereyim hani şapka taktım ama hani öyle Benim bir şey biraz yok yani. dökük. Sen gelmeden önce dökmüşsün saçları, önceden de dökük değildi. Şimdi Yani- Bali patatesine geçeceğim. Aklımı unutmadım, özür dilerim. Şimdi Bali patatesini o bilmiyor konuyu da şaşırıyor Bilmiyorum şimdi. ben. Çünkü ben bu videoda onlara bahsedeceğim. Şimdi Bali patatesi bunun şirketini açtım. Ben buna niye patates dediğimde o kendi bir iyi biliyor. Şimdi bu Bali patatesi şirketini açtım. Bu adam tutuyor Uluwatu profesörüyle, tamam mı, görüşüyor. Geldiğinde bu Bali patatesi hiç beni aramıyor bile. Yani geldi burada. Bu Uluwatu profesörüyle buluşuyor. Diyor ki ona benim 30.000 dolar param var. Ben burada işte bir kafe, bir şey açacağım. Bir kendime göre bir şey açıp burada yaşayacağım. Uluwatu profesörü de burada çünkü çok işletme yaptığı için hani adam 10 tane yer açmış, kapatmış sanki. Diyor ki 30.000 dolara sen burada hiçbir şey açamazsın. Tamam mı? Adamın bütün zevkini, bütün hayallerini kırıyor. Sonra bu Bali patatesi tutuyor, o da video çekiyor. Beni kötülüyorlar. Niye yani? Sen Uluwatu profesörü de beni kötülüyor, o da beni kötülüyor. Neymiş? senin ne hatan Şimdi ne? 30.000 dolarla bu adamı ben niye uyarmamışım gelme diye. Kardeşim burada en güzel yerlerde, işlek yerlerde yıllık kira 10.000 dolar. Şimdi 10.000 dolar, 10.000 dolar da içeriye efendim şey yapsan, masraf yapsan 20.000 dolar açacaksın, açarsın dükkan. Yani sen güzel işlettikten sonra, güzel yaptıktan sonra herkes yapıyor. Eğer Bali patatesi bana ulaşsaydı ve deseydi ki 30.000 dolar param var, ben bu parayla birkaç gelir elde etmek istiyorum, ne yapalım, nasıl edelim falan diye sorsa, ben ona derdim ki Bali patatesi git 7.000 dolara bir tane araba al. Çünkü ben burada turlar murlar yapıyoruz. Senden kiralayayım. Sen kazan. Oradan bir 500 dolar, 1000 dolar bir gelir sana koyardık o Daha ne kişiye. yapacaksın yani? Onun yanı sırada da bir tane villa kiralattırırdım. Onu da tutup Booking'den, Ago'dan vererek oradan O da da gene bir 1000 senin dolar. yardımınla olurdu yani. Evet. Normalde bu işleri anlamayan biriyorsa onu da yapamaz yani normalde. Gene Tabii, sen evet. yol göstereceksin yani. Onu da yaparak 1000 dolar da öyle yani bir 2.000 dolar bir gelir sağlamaya çalışır. Güzel. Bu şekilde bir şeyler 2.000 yapar. dolar. Mesela benim aklıma gelen ilk şeydi. Ama şunu ben sana yapmazdım. 30.000 dolara burada şimdi gerçekten tutulmayacak bir durumdaysa 30.000 dolar eyvallah derim ki doğru. Adam haklı yani şimdi. Hayır arkadaşım 30.000 dolara burada iş yapılır. Eğer sen 30.000 dolara burada iş yapamıyorsan bu senin başarısızlığın, senin vizyonsuzluğun. Peki ne oldu bu Bali patates? Şimdi bu Uluwatu profesörü bunun moralini bozdu ya. Tuttu 30.000 dolarla burada bir şey yapamadı. Japonya'ya gitti. Sen burada 30.000 dolarla bir şey yapamıyorsun. Japonya'da para değil ki 30.000 dolar. Sen orada ne yapacaksın? Peki bu işlere benim niye suçluyor? Şimdi Senin ben herhangi bir diyecek- vaadin mi oldu? Ben 30.000 dolara ben sana iş kuracağım. Hayır. böyle. Sen hayır, şirketini değil. açmaktan başka. Şimdi yetişkin şirket bir işleri. insan bana ulaşıyor. Diyor ki ben şirket açmak istiyorum. Tamam, Şartlar neler? tamam. Şu. Şimdi ben bu adam sana sormak zorunda mıyım? Bankanda kaç para var? Efendim arsan var mı? Gelirin var mı? Ailen sana destek. Bana ne arkadaşım? Yetişkin bir insan. Bu çocuk değil ki. 17 yaşında çocuk değil ki bana ulaşıp ben bu çocuğu hani bir dur bakayım diyeyim veya şey. Yetişkin 30-35 yaşında bir arkadaş. Şimdi şartları söyledim. Okey ben istiyorum. Şirketini açtım, teslim ettim. Benden ne istiyorsun? Benim suçum ne? Bana Başarısızlığını videolarda sana mı yazmaya çalışıyorsun? evet. Hem Uluwatu profesörü hem de Bali patatesi videolarında tamam mı üstü kapalı böyle bana iğneliyorlar da Ya ben ne yaptım size? Ben size ne yaptım? Ben sadece videolarda burada samimi bir şekilde yaşadıklarımı, gördüklerimi, ben de aynı şekilde burada işletmeciyim. Benim de 3 tane villam var. Bu arkadaş da işletmiş. Şimdi birazdan gideceğiz, göreceksiniz, bakacaksınız. Kısa zamanda nasıl buralara gelinmiş? Nasıl Kısa başarılı zamanda bak, bu olunabilir? başarının şu anda yanımda başarılı bir Türk oturuyor burada. Tamam buraya gelip başarılı bir şekilde işlerini yürüten ve yapan bir kişi. Bakalım bir de bunun dilinden. Yani her şeyi böyle berbat bilmiş gibi insanların böyle aklını çelmeye çalışmak bence burada bir kötü niyet var. Çünkü başka ne olabilir ki? Benim aklıma bu geliyor. Bilmiyorum ne gibi bundan bir çıkar elde edecekler Ve ki ben burada isterim sen yani ben geldiğin insanlara zaman gelip Bali'ye burada- burada başarılı olduğun zaman Serkan iyi de başarısız olduğun zaman ben mi suçluyum? Ben ne yapacağım şimdi? Ya senin yaptığın iş belli, senin açıklamaların belli, videolarında zaten diyorsun arkadaşlar şirketinizi açıyorum ya işte ne gerekiyorsa onları yapıyorum. Ama sen dediğin gibi ben senin hiçbir videonda bir şey vaat ettiğini görmedim. Ben sana restoran açacağım, ben sana otel açacağım dediğini duymadım. İşbirliği yaparsın, anlaşmalar yaparsın o başka bir şey. Kim ne biliyorsa, hangi Yani işi biliyorsa şu onu an gelsin onu yapsın. yapsın burada. Potansiyel var mı? Biz potansiyelden bahsediyoruz. Tabii Potansiyel ki. var mı? Evet var.
Şimdi bu potansiyelde sen hangi mesleği yapıyorsan ve hangi işlerde iyisen gelip burada yap Tabii ki yap, diye yapabilirsin. siz yapabilirsin. Buna sıkıntı yok. Destekli Ama alırsın. beni suçlamayın bu konuda. Yani burada yapacaksın, benim ne yapacaksın? yani üzülüyorum ya. Şimdi biz seninle geldik buraya. Şimdi o konulara gireriz şimdi. Ben burada geldim, iş başladım. Sen şirket konusunda ben ne dedim sana? Benim şirketimi hallet kardeşim, ben işime gücümdeyim dedim. Geldim. Bu arkadaşın şirketini de ben açtım. Bak. Şimdi bu Bizim adam başarılı oldu. Benimle iyi. Başarısız olacak. Benimle kötü mü olacak? Ben Yani ne benim yapabilirim? başarılı olmam da benimle alakalı bir şey. Başarısız olsam da ben başarısız olsam burada işe yapamazsam demem ki ben Serkan sen ne yaptın kardeşim böyle bir şey. Yok böyle bir şey Şimdi yok. desem bu nankörlük olmaz Serkan mı? bana Ben ona demedi ki, kızıyorum Serkan işte. bana Şimdi gel demedi ki ben sana şunu yapacağım bunu yapacağım. Kardeşim şimdi ben bu konuları şimdi birazdan anlatacağım. Hepiniz de çok iyi anlayacaksınız. İnşallah anlarsınız da. Yani en azından tecrübeli birisi olarak, dünyanın birçok yerinde çalışmış birisi olarak, uzun yıllardır bu sektörde olan birisi olarak ben size bazı şeyler anlatırım burada. Kim sen de bilir- kendini bir kısaca tanıtarak başlayalım sen de. Şimdi ben bu yani olayı anladınız. Ben kısaca Yani- sadece patatesle şeyin bana nasıl Ya yani onları bana bence kızdın- şey yapma, çok da şey yapma. ama boş ver insanlar ya. bilsin diye. Bak ben buna çok kafama taktığımdan değil ama bunu bilin ki nelerle uğraştığımızı ve bu suçlama yarın bir gün o videolara denk geliyorsunuz. Öyle olmuş. Sonra bana mesaj yazıyorlar. İşte ayıp değil mi sen o çocuğu oraya götürmüşsün. Çocuk dediğiniz 35 yaşındaki 30 bin dolarla gelmiş. Ben ne yapabilirim kardeşim? Ben ne yapayım? şimdi Benim suçum ne burada şirket kaliteyi açmak istedikten sonra? Ucuza almaya çalışanlar, kalitesiz işler yapmaya çalışanlar, ne bileyim böyle bir sürü şeyler var. Yani bu işler değil mi? Anlatırız şimdi konuşuruz. Kendini bu işler tanıt yani. lütfen sen konuyu. Şimdi ben tanıtayım, ben Ulaş arkadaşlar. Hani Serkan'ı nereden tanıyorsun? Sonra demeyin bu adam gitti Ulaş'ı buldu, buraya çıkarttırdı, başarılı olmuş bunu yalan anlatmıyor demeyin. Ben bu adam 4 yıl önce ben Bali'ye tatile gelmiştim. O zaman neredeydim? Riyad'daydım. İş için orada bulunuyordum. Tatile geldim. Serkan'a ulaştım. Sağ olsun. İlk geldiğimde Jakarta'dan aradım hatta havaalanından. Dedim ki ben dedim hat almam lazım. Ne yapayım? Dedi ki kardeş dedi havaalanından alma. İçerilerden al daha ucuz. Hani fikir verdi. Geldim Bali'yi aradım. Nerede kalayım dedim. Nereler uygundu bilmiyorum. İlk kez geldim ben de sonuçta. Söyledi işte o zaman tanıştık biz onunla. Tabii yüzle görüşmedik ama telefon vasıtasıyla tanıştık. Tanışmamız böyle oldu. Şimdi ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben yaklaşık 2000 yılında turizm sektörüne başladım. Marmaris'te başladım ben bu işe. Yaklaşık 2024 bu yıla kadar turizm alanında aklınıza ne gelirse restorancılık, otelcilik, birçok otelde yiyecek içecek müdürlüğü yaptım. F&B departmanlarında. Restoranlarda yöneticilik yaptım. Yani bu işin alaylısıyım. En baştan beri çalışan birisiyim. Son işte buraya gelme olayında son yaklaşık 6-7 yıldan beri de yani Türkiye'de demeyeyim de artık dünyada neredeyse çok ünlü marka restoranlarından bir tanesinde çalışmaktaydım 7 yıldır. Orada yönetici olarak çalışmaktaydım. En son istifa ettim geçen sene. Böyle bir karar aldım. Önümde 2 tane plan vardı. Aklımda benim yaptığım iş planım vardı. Dedim ki ya Bali'ye gideceğim yapacağım ya Miami'ye gideceğim. 2 tane plan vardı. İşte bununla ilgili oturdum, düşündüm, taşındım. Ne yapmam gerekir? Hani şimdi gelişmekte olan bir yere gidip iş yapmak başka bir şey. Hazır olmuş bir yerde o işine rekabete girmek başka bir şey. Sonra buranın daha çok avantajları olduğunu düşündüm. Buraya bir şeyler katabiliriz de getirdim. Biz katarız buraya, bir şeyler yaparız diye. Sonuçta bu bilgi, tecrübemi, deneyimimi ben dedim burada bunu paraya çevireceğim, iş yapacağım burada. En önemli şey arkadaşlar ben buraya indiğimde yani ben Bali'ye indiğimde benim iş planım hazırdı. Bakın bu çok önemli bir şey. Bunu herkes kafasına bir yere yazsın. İş planı. İş planı nedir? Benim burada ne yapmak isteyeceğim, ne iş yapacağım, nasıl bir şekilde yapacağım. Ben yani bunların hepsi benim zaten kafamda planlanmış hazır bir şekildeydi. Sadece bunu icraata götürmek gerekiyordu. Ben buraya geldikten sonra Serkan'ı aradım sağ olsun şey yaptık, buluştuk Ubud'da villasında, oturduk onunla da konuştuk. Dedim ben bu işleri yapacağım Serkan ne diyorsun? Dedi kardeş zaten biliyorsun sen bu işi. Yerini bulursun yaparsın. Benden ne istiyorsun? Dedim şirketi hallet. Şirket işlerini hallet. Ben geri kalan işleri halledeceğim. Serkan sağ olsun şirket işlerini hallederken Serkan şunu söylüyorum. Serkan daha şirketi açmadan ben işletmeyi kurdum mu burada? Kurdum. Bırakın kurmayı misafir almaya başladım. Bak şirket daha yok. Ben misafir alıp ağırlamaya başladım. Şirket kurulumunu bitirdi ondan sonra. Şey yaptı, biz misafirleri ağırlamaya devam ettik derken kaç ay geçti işlerden. İşte Nisan'ın sonunda açtık. İşte bu yana dek işletmemiz burada açık. Çok güzel de işlerimiz iyi gidiyor çok şükür. Ama biz tabii bunu tekrar söylüyorum. Biz bunu nasıl bu hale getirdik? Yani ben bunu bu hale nasıl getirdim? Tamamen bilgi ve tecrübeyle olacak bir iş arkadaşlar. Yani ben kendi bildiğim işi gelip burada yaptım ve bunu uyguladım ben burada. Şimdi ben Türkiye'de berber değildim, kuaför değildim veya ne bileyim tekstilde çalışmıyordum. Ben çok uzun zamandan beri turizm sektöründe Yani çalışan... anlamadığı bir işe dalmadı. Dalmadım. Adam zaten planını kurmuş, gelmiş ve bu şekilde ilerledi. Ya ben bu şekilde, çünkü bu şekilde başarılı olursun. Şimdi en önemli şey ben bu işin eksilerini de biliyorum, artılarını da biliyorum. Ben bu işte çıkabilecek problemleri nasıl çözeceğimi de biliyorum, neler yapacağımı da biliyorum. Şimdi sen bu işleri bilmeden
daha hakim olmadığın bir konu hakkında, yani hakim olmadığın bir alanda gelip burada iş yapmaya kalkarsan batarsın. Açarsın, 2 gün sonra batarsın. Sen o işin zorluklarını, senin önüne çıkabilecek problemleri sen kendi ülkende dahi çözüp de başarılı olamadıysan baleye gelip hiç çözemezsin. Sen kendi ülkende Türkçe konuşarak bu işleri halledemediysen balede hiç yapamazsın burada. Burası öyle şey bir ülke değil yani. Her an her şeye anında ulaşabileceğiniz bir şey değil yani burada. Bazı şeylere zaman alıyor, şey oluyor. Senin tamamen bilgi ve tecrübe donanımınla orantılı bir şey. Bunun pazarlamasını, marketingini, yani birçok şeyini kendin yapman gerekiyor burada. Sen kendini hazır hissediyorsan, tamam kardeşim ben ne örnek vereyim? Şimdi ben örnek vereyim mesela. Bir tane Serkan anlattım biraz önce. Bir tane arkadaş aradı beni. Ben dedi iş yapmak istiyorum Bali'de. Bana ulaşmış. Normalde ben bu işleri bir yapmıyorum yani. Öyle hani iş size kuracağım falan diye. Benim burada yerime olduğunu öğrenince beni aradı. Dedi ki abi dedi ben dedi Bali'ye geleceğim, iş yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun dedi. Kahve dükkanı açmak istiyorum. Ya dedim güzel iş. Güzel kahveci her yerde iş yapar. Burada dedim çok güzel kahveler var. Güzel yaparsın burada. Dedim ne kadarlık param var, hani ne kadar geçsen ben normalde şey yapmam. Dedi ki 20-30 bin civarı. Dedim yeter 20-30 bin dolara burada lüks, kral çok güzel yer açarsın. Çünkü ben buna niye evet okey olur dedim. Ben bu sektörün içinde olduğum için biliyorum. 20-30 bin dolar burada yapar. Bana kuaför açacağım dese bilmiyorum derdim. Ben kuaför ne kadar harcanır bilmem derdim. Ama bu sektörde olduğum için ben biliyorum. Dedim ki tabii ki açarsın. Hem de çok güzel yerde açarsın 20-30 bin dolara. Dedim ne yapacaksın şimdi dedim. Abi dedi, işte dedim ne yapacaksın dedi. Şirket açmam gerekiyormuş dedi. Evet dedim şirket açman gerekiyor. Gel buraya yönlendirir seni falan dedim arkadaşa. Kapattı telefonu. Yani ben halledeceğim sana döneceğim dedi. Bir de aradı beni 3 gün sonra. Ne yaptın dedim. Abi dedi ben dedi şirket için dedi şey yaptım. Para gönderdim dedi bir kişiye dedi 1000 dolar. İsmini bilmiyorum bana söylemedi. Şirketimi kuracak dedi. Ondan sonra peki dedim kardeşim sen dedim nasıl yapacaksın? Konseptin ne olacak buraya geldiğinde falan beni ara dedim falan. Abi dedi ben bilmiyorum dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedim. Ben de orada bir mağazada dedi satış görevlisiyim dedi. Dedim hayatta kahve yaptın mı dedim daha önceden. Yok hayır yapmadım dedi. Evde yapıyorum dedi. Oğlum dedim sen dedim buraya dedim 25-30 bin dolarla gelip burada sen kahveci dükkanı nasıl açacaksın? Kahveyi bilmiyorsun. Pazarlamasını nasıl yapacaksın? Kim çalışacak? Kime kahve pişireceksin? Buradakilere mi yaptıracaksın bu işi? Yani üretimini bilmediğin bir işi sen nasıl başarılı olacaksın üretimini bilmediğin bir işte? Ondan sonra da onu bunu suçluyorsunuz. Vay o benim şirketim var. Ha, bu bana bunu yap. Ya sende sıkıntı, sende. Serkan bu var ya hiçbir şey değil bu anlattı. Bunun gibi yüzlerce var burada bu işlerle ilgili. Ya şimdi konuya hakim değil. Ne oldu? Çocuk kapattı 3 gün sonra telefonu. 3 gün sonra beni aradı. Abi dedi sen dedi inanılmaz dedi. Haklısın dedi. Biz çok düşündük dedi. Ben dedi gel sen dedi ne yapacağım orada? Evet. Dedim ne yaptın şirkete dedim şeyin parasını. Abi dedi 1000 dolar dedi geri de alamıyorum şunu. Bak çocuğun 1000 dolardan oldu şimdi havadan parası gitti. Belki 2-3 bin daha dolar ödemiş açtıracaktı şirketi. Daha buraya gelemeden bütün hayalleri sönecek. Şey olacak. Evet. Yani bizim demek istediğimiz, anlatmak istediğim şu. Siz ne yapacağınıza, nasıl bir iş yapacağınızı bilmeniz lazım. Şimdi yoldan geçen bir adam gibi düşünmeyin. Siz bir alanda uzmansınız. Kuaför müsün kardeşim? Türkiye'de kuaförlük mü yapıyorsun? Kuaförlük burada yapılır mı kral? Yapılır. Kralı yapılır. Gel buraya bu insanlardan... O işi yap. Girip başka bir şeye girme. Çünkü sen o işi biliyorsun. Çünkü niye bizim Türkler her zaman kuaför konusunda, hizmet konusunda çok iyi. Evet. Gel buraya araştır, bak, bir ön çalışma yap. İlla gel, illa sana bu adam gel direkt şirket aç demiyor ki zaten veya başkası demiyor ki. Gel buraya 10 gün kal, misafirimiz ol, bende kal, onda kal, orada kal. Araştır, bak kuaförler nasıl işi yapıyor burada, ne eksikleri var, ne özel, sen ne katabilirsin onlara. Kafanda bir plan Aklına oluştur. yatıyorsa yap, yapmıyorsa yapma. Sonra araştır dükkanlarını. Ha, burada da barlar var, burada oteller var. İnsanların sirkülasyon daha fazla. Fiyatlara bak. Araştır. Ben burada kurtarırım de. Gel buraya kralını yap. Yap güzel marketingini yap. Instagram'ını yaptır. Yani bir sürü şey yapabilirsin burada. Pazarlamanı yapabilirsin burada. Onun üzerinde sen burada başarılı olup olmaman artık o sana kalmış. Sen işini ne kadar iyi yaptığınla alakalı bir şey. Ben şu an burada bu kısa sürede bu kadar hani birçok insan beni burada takdir ediyor. Hani sen bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar iş yaptın, devamlı burada güzel işler oluyor senin. Bu benim tecrübemle, bilgimle alakalı bir şey. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Benim için en kolay iş bu iş yapmak. Birazdan işletmeyi görünce Evet. ne demek istediğimizi anlayacaksınız ve şunu da söyleyeyim size. Bakın bana dedi ki şirketimi aç. Ben bunun şirket işlemlerini başlattım. Benden hiçbir destek almadı. Hiçbir kere bile Gitti aramadım bak, Serkan'ı. Bak gitti motorunu atladı, gitti oraya gitti, buraya gitti, şunu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı. Gitti yerine. Bu işte arkadaşlar başarı budur. Yani Hatta düşün şirket kurulmadı. Benim yurt dışına çıkmam gerekiyordu. 2 gündü hatta ben sistem yaptım Serkan burada yani. Dedim ki ya dedim Serkan ben nasıl gideyim dedim şimdi yurt dışına. Benim burada iyi müşterim var. Hatta normalde bir günü sonradan 2 haftaya çıkarttılar değil mi o kalma süresini? Uzattılar galiba. tam da buna denk Bana geldi. denk geldi. Senden önce öyle bir şey yoktu. Yoktu. Biz oturumları direkt gönderiyorduk. Şimdi öyle değil. Buraya geliyorsun. Burada oturum işlemleri bitmeye yakın sana çık diyor. Çık diyor. Çıkıyorsun. Bir 2 hafta hafta falan falan, kalıyorsun. aynen. Tam oturmamıştı. Onlar da bilmiyordu tam Onlar da olarak. bilmiyordu. Yani işler karışıktı. İşte öyle bir durumdan geçti mesela. Gitti. Evet, benim- Burası işletmesi burada çalışıyor. Açık. Adam yurt dışında bekledi. Ben 10 yurt gün. dışındaydım yani. Yok Allah'tan 5 Ama günde kısa, bitirdik. beş günde, 5 he. günde hallettiler sağ olsunlar. Sen baskı yaptın, ben baskı yaptım. 5 günde hallettiler çok şükür. Fazla şey yapmadan, kalmadan gelmiştik. Ya o dönem mesela öyle bir şey yaşamıştık ama dediğim gibi hani yani bu işin yani şeyini yapmak için, burada başarılı olmak için yapılacak şeyler belli. Kendi işinizde
alakalı durumlarınızı gözden geçireceksiniz, karar vereceksiniz. Ya buraya bir kere yaşamaya geleceksin buraya yani. Ben buraya gurbetçilik geleyim, ben burada 2-3 yıl iş yapayım gideyim dersen burada çok bir şey kazanamazsın zaten. Yapacağınız işler zaten önemli. Restorancı, bana herkes diyor niye restoran açmadın? Sen bu kadar yıllık restorancısın. Çok ünlü markalarda yöneticilik yaptın, bilmem ne yaptın. Arkadaşlar şimdi restorancılık bu ülkede yapılabilir, çok güzel yaparsın. Ama bazı bu işi bilen arkadaşlar, yani bu restorancılık sektöründe çalışan arkadaşlar bilir. Bunun zorlukları var. Yani iyi yanlarının tarafından zorlukları da var. Ben o zorlukları burada süzgeçten geçirdim. Burada personel sıkıntısı var. Ya siz buradaki birçok Endonezyalı, buranın yerli vatandaşını kullanmak zorundasınız burada işletmelerde ve sizin istediğiniz o kaliteyi size veremeyebilirler. Yurt dışından da personel buraya getirirsen maaşlar çok düşük. Türkiye'den getiremezsin. Getirsen adam parayı beğenmez. Yani burada kolay değil. Siz buradaki yerli insan, ve şöyle diyor mesela ben diyor 10 bin dolarım var, 15 bin dolar, küçük bir dönerci dükkanı açabilir miyim orada? Bana diyor. Abicim açarsın, sen 15 bin dolara küçük bir dönerci dükkanı açarsın da sen buranın yerlisiyle rekabet edemezsin. Senin rakibin onlar olacak çünkü. Sen o işletme, o küçük işletmenin rakibi o küçük yerler olur. Evet. Sen büyük yerlerle zaten rekabet edemezsin. Tabii. Peki sen onunla nasıl rekabet edeceksin? O adam kira ödemiyor bedava, su ödemiyor, elektrik ödemiyor, vergi zaten yok adamların, hiçbir şey ödedikleri yok. Zaten 1-2 dolara yemek satıyor. Ya Şimdi adam onlar... 1-2 dolara yemek satıyor. Sen de onunla rekabete girdiğin zaman 1-2 dolara satmaya başladığın zaman ne yapacaksın burada? Nasıl kazanacaksın? Nasıl kazanacaksın? Senin kiran var. Kendi oturduğun evinin kirası olacak, vergin olacak, personel çalıştırmak zorundasın, onun parasını ödeyeceksin. Rekabet edemezsin onunla. Eğer böyle bir şey düşünen arkadaşlar varsa ben bu işte yani bilir kişi olarak söylüyorum. Biraz daha üst segmentten girmeniz lazım burada Bali'de. Bu işe biraz daha üst segmentten girmeleri lazım. Yani böyle orta segment ve üst segment arasında başlamanız lazım. Öyle alt segmentte yaparak olmaz. Bizim arkadaşlarımız açtı dönerci şeyde Ubud'da. Adamlar nokta yerde açtı. Güzel yerde açtı. Hataylılar mı? Hataylılar. Hataylılar bak evet gerçekten güzel. Yani önemli Niye bir noktaya lokasyonu açtı. güzel yerde açtılar. İşi bilen insanlar. Bak adamlar işi bilerek geldi. Adam dönerci ya. Adam uzmanı. Hazır adam geldi. yanında Aynen, makinesiyle aynen. gelmiş. Biz gördük beraber. O zaman makineler hamur getirdi makinesiyle adam. getirmiş. Niye? Çünkü adam biliyor. Ben diyor burada problem yaşarsam nasıl çözeceğini biliyor. Ben de adam düşünmüş burayla ilgili. Demiş ki ben bu işte problem yaşarım. Yanımda getireyim. Evet. Şimdi siz kendi mesleğinizle ilgili çıkabilecek problemleri çözme yeteneğiniz yoksa burada gidersiniz arkadaşlar. Burada da her şey olabiliyor. Abi benim işte en misafir 3 gün önce çıkarken musluğu kopartmış. Bizim çocuk beni aradı. Patron diyor işte musluk patladı, su akıyor her yere. Pazar günü. Pazar günü ne yapacaksın? Kimi yaptıracaksın onu? Bulamazsın. Bulamazsın işte. Yani bu tarz şeyler başınıza gelebilir. Ben ta Ahmet'ten adam buldum, getirdim. Bütün herkesi ayağa kaldırdım. Adama dedim gel sana pizza ısmarlayacağım. Kandırdı bizi dedim. Kaç lira alıyorsun dedi. Günlük dedi 150K dedi. 300K vereceğim. Yeter ki gel çünkü misafir giriş yapacak. Tabii. Yani bunu halletmen lazım hemen. Ya böyle kendi mesleğinizle ilgili, işinizle ilgili birçok sorunlarla karşılaşabilirsin. Sen kendi işinle ilgili sorunları Türkiye'de çözemediysen burada nasıl çözeceksin? Yapamazsın. Burada hiç yapamazsın. Önce herkes işinde ehli olacak. Belli bir kapasite, donanımlı olacaksın işinde. Diyeceksin ki ben bu işi iyi yapıyorum ama Türkiye'de mutsuzum. Ben TL bazında benim yaptığım iş bana mutluluk vermiyor. Evet. Ben dolar bazında para kazanmak istiyorum. Ben kuaförüm. Günde 100 liraya tıraş yapıyorum. Bu 100 lira beni kurtarmıyor kişi başı. Bali'ye gel 50 dolar kazan. Örnek veriyorum. Taş kesin. Bu böyle bir şey. Yani bunun hesabını böyle yapacaksınız. Ama lütfen bunu da yaparken bakın şirketi benden açarsın, başkasın. Onu bunu lütfen Ya kötülemeyin. pazara düşmüş bir de. Herkes şirket açıyor. Ben hangi Instagram gördüm? Herkes diyor ki şirket açıyor. Arkadaş şirket açmakla bitiyor mu bu işler? En kolay iş. Kaçak yapıyorlar. Şimdi bunu artık gelen buraya 2 hafta burada kalıyor, 1 ay burada kalıyor. Ben şirket açıyorum, ev alıyorum, bunu buluyorum, şunu buluyorum. Neyi buluyorsun? Kaçak göçek. Bir sıfır bilgileri var. Ben size söyleyeyim. Hiç şeyden değil. Ama diyelim ki ondan şirket açtın veya benden şirket açtın. Bunu karşı tarafta suçu bulmayın başarısız olduğunuz zaman veya bu sizin. Adam beni arıyor diyor ki ben diyor restoran işi yaparsam kazanırım. Ne diyorsun? İşte ne kadar saçma bir soru şimdi ya. bak yani güzel işletirsin kazanır, Kazanırsın. kötü işletirsin yapamaz. Ben işletmemi güzel işletiyorum. İşler iyi. Kötü işletsem yapamam. Bu iş böyle bir şey. Yani bu sana bağlı bir şey. Ben nereden bileyim? Adam Senin diyor ki, pazar ben diyor, araştırmasını da mı senin yapmanı istiyorlar? hediyelik Git tek tek eşya diyor üretiyorum diyor. Ben bunu gelip Bali'de bazı hediyelik eşya üreteceğim. Tamam, güzel. Bunu satışını yapacağım. Hem online hem de kapıda müşteri. olabilir. Ben bunu kazanırım. Abi ben nereden bileyim? Güzel yaparsan, güzel hediyelikler yaparsan kazanır. Kötü yapabilir. Sen bilemem o ki işin ben nereden uzmanıysan, o işin Sen maliyetini söyleyeceksin sen bana. biliyorsun. Bak biraz önce konuştuk gelmeden önce dondurmacı olayını. Bak ben dondurma yapmayı bilsem, Serkan'a dedim ben burada dondurmacı açardım. Bak bilmiyorum, bilmediğim bir alan olduğu için giremedim. Keşke bilseydim, öğrenseydim bir şekilde ben burada dondurmacı açardım, 10 numara iş yapardım. Şimdi ben Türkiye'de dondurmacı olsam, şahsen şu an, mutsuzsam, eğer işi çok mesela Kahramanmaraş dondurması yapmayı bilen bir adam olsam, mutsuzum, Türkiye'de gitmek istiyorum artık böyle, bunu almışım, her şey böyle üst üste gelmiş. Param da var, dedim ki Bali'ye gideyim, bu işi yapayım, bir araştırayım kardeşim. Gel Bali'ye araştır bak, 10 numara yerler var, Bir sürü hesabını yerler kitabını var. yap.
sıra oluyor dondurmacılarda. Saçma sapan tuhaf tuhaf şeyler satıyorlar insanlara böyle. Gel burada güzel yapabilirsin bunu. Yani kendi mesleğinle ilgili başarılıysan, Türkiye'de başarısızsan, Türkiye'de çık abi, Türkiye'de başarısızsın. Burada başarılı olursun. Evet. Türkiye'de başarısız bir kuaförsün. Gel burada dene, burada belki burada başarılı olursun. Sen işinde kendine güveniyorsan, eminsen kendine ilgili, yaptığın işle ilgili, kendi donanımına, her şeyine güveniyorsan gel burada dene şansını. Yani hayat böyle orada başarısızlık içinde geçecek diye bir kanun yok yani. Burada olabilirsin Evet. başarılı. Tabii. Ne iş yaparsan yap. Yani sadece bu sektör değil, tekstil işinde yani tekstil buranın ana yeri abi. Malezya şurası. Nike'lar nerede üretiliyor? Tabii. Ne? Vietnam gibi. Ben gittim abi 2 dolar 3 dolar Hepsi şuraya orijinal 2 şeyler saat, 3 satılıyor. saat uzaklıkta tekstille uğraşan birisi Ne olsan burası fırsatlar var. cennet. Ne fırsatlar var. Al oradan getir, sat. Buranın ithalat, ihracatlarını öğren. Ne geliyor, ne gidiyor. Çok basit şeyler bunlar. İnternette bile girer araştırsın. Ve şunu da söyleyeyim size. Şimdi Çin'in ve Endonezya'nın anlaşması var. Çin'den malzeme alıyorsunuz ya, Tamam. kapına kadar geliyor. Tamam Anlaşmaları abi, daha var. ne Yani abi işte burada yani. fırsatlar çok. Yani ne yapmak istediğinizi siz karar vereceksiniz ve başkalarını burada sorumlu tutmayacaksınız. Bu şekilde geldiğiniz zaman ilerleyebilirsiniz. Lütfen dediğim gibi yani bunu da yanlış anlamayın. Bakın o Uluwatu'daki kişi ve burada YouTube videosu kanalı küçük bile olsa çekmesinin benim hiçbir problemim yok. herkes Yanlış istediği anlaşılma şeyi olmaz. yapar, İstediği. çeker, tabii ki. Sadece yanlış bilgi olduğu zaman, genelleme olduğu zaman burada şimdi diyeceksiniz ki arkadaş sen niye kafana takıyorsun veya bunu niye? Ya biz bunları size anlatmasak biz burada yaşıyoruz. Kim anlatacak size? Kim anlatacak? Yani en azından burada İnanıyor doğru kişilerden, insanlar o yaşayan zaman. insanlardan bunları öğrenmek daha mantıklı. Gidip de burada tatile gelmiş 15 gün kalan bir kişiden öğrenmektense burada yaşayan, buradaki hani buranın her şeyini yaşayan, birçok işini burada halleden birinden duymak tabii ki daha mantıklı. Burada başarılı olan birçok Türk var. Tabii ki. Yıllarca restoran işleten burada Tabii, Uluwatu'da adam var, işini biliyordur. Ubud'da var. Tabii, Onlar ben güzel de duydum. gidiyor. Senin işler güzel gidiyor, benim işler güzel gidiyor. Daha tanımadığımız bir sürü insanlar Tabii. var. Burada iş yapıyor, başarılı oluyor. Bunları niye söylemiyorsunuz? Ya ben her zaman Bunları niye aktarmıyorsunuz? Ya ne bileyim hani bizim çevremizde mesela benim yakın çevrem bu yiyecek içecek sektöründe olduğu için beni arıyorlar mesela. Ben onlara anlatıyorum şöyle yaparsanız olur mu? Siz herkes işi bilen adam zaten. İşi bilen sizsiniz. Geleceksin burada, bakacaksın. Yerine bakacaksın. Kafanda ne yapmak istiyorsun buraya ona bakacaksın. Eğer oturtturabilirsen iş planını da güzel bir iş planı yaparsan tabii ki sen yap işini ondan sonra ufak tefek destekler biz varız burada Serkan burada. Tabii ki biz elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Biz sonuçta önceden buradaydık ben şahsen öyle. Şimdi bana arasa adam bir problem oldu. Tesisatçı lazım. Vereyim sana numarasını hemen git yaptır. Boyacı Tabii, lazım. Vereyim. Çok büyük bir Bunlar donanım. çok Şu an önemli şeyler. Çok önemli. Yani şu anda bu inanamazsınız. adamın telefonunda Benim var ya inanamazsınız. aklınız Kimler gider. Her şey var. Bütün bende var. Onda biz bakın buraya geldikten sonra birbirimize düşmeyelim. Birbirimize yardım edelim. Birbirimize destek olalım. Serkan'a anlattım Kimimiz biraz var önce. burada? Yarın bir gün başım bir şey olsa beni arayacağım. işte Ben seni arayacağım Bak arkadaşım. ben bununla ilgili ne yaptım? Serkan'a villada anlattım şimdi biraz önce. Kimdi? Komiser. Bu bölgenin polis amirine ulaştım. Türkiye'de örnek veriyorum işte Beşiktaş'tasın, Beşiktaş ilçe müdürü gibi. Ben de dedim ki bu bölgenin kim? Yani buraya kim bakıyor? Bu polis sistemi, karakol, şikayet vesaire. Burada bu işler nasıl yürüyor? Bir iki üç karakol gezdim. Dedim sordum buranın dedim yetkilisi ne için arıyorsun? Dedim ben burada iş yapıyorum. Bazı şeyler öğrenmek istiyorum falan. Tamam dediler şuraya gideceksin, oraya gideceksin. Bir gece adamı yakaladım bir yerde. Saat işte gece 1 gibi karakolda. Anlattı ne yaptığımı, sevdiği, çok Türkleri çok seven birisi. Ne yapıyorsun burada? Anlattım dedim, böyle böyle işlerim var dedim, işte uzun zamandır buradayım. Ne öğrenmek istiyorsun? Dedim sorun, benim dedim işimle ilgili insani yönden çıkabilecek problemler var. Ben bir işletmeciyim, benim işim insan hizmeti yapıyoruz biz sonuçta ve problemlerde ben ne yapmalıyım? Mesela bu çok önemli bir şeydi. Hırsızlık olabilir, bizim işimizde kavga dövüş olabilir, adam yaralama olabilir. Senin tesisinde bu olabilir yani bu. Bu olabilir. Her şey başına gelir. Sen otel işletiyorsundur. Otelde Allah korusun adam gece kalp krizi geçirir, başına bir iş gelir. Ne yapacaksın sen? Sen bu işlerle sektörle alakası olmayan bir adam olarak geldin burada otel işletiyorsun. Böyle bir durumda kalırsan ne yapacaksın? Kime ulaşacaksın? Kimden yardım isteyeceksin? İşte zeki olacaksın, araştıracaksın. Bak bu şekilde adam kendi ilacını kendi buluyor. Tamam Gittim, mı? Gidip sordum, de araştırdım nasıl Buyur. olması gerekiyor. Burada mesela şey var, sen de biliyorsun, Banjar Lider diye bir şey var. Bu bütün mahalle bölgelere onlar bakıyor. Bizdeki muhtar gibi ama muhtarlara göre daha yetkili burada. Yani birçok önce ona ulaşmanız gerekiyor çıkabilecek problemlerde mesela. Mesela gidip onunla tanıştık. Burada hani neler olursa ne yapmalıyız, kime gitmeliyiz? Polislik bir olay olursa ne bileyim herhangi bir olabilir burası sonuçta. Ada ülkesi herkesin başına bir şeyler gelebilir. Şimdi insanlar bunu merak ediyor. Ben sana bir şey soracağım. Sen 8 aydır burada işletme yapıyorsun ve birazdan oraya gidip de göstereceğiz zaten. Sana burada gelip bulaşan oldu mu, başını belaya sokan oldu mu? O videoları da görüyorum ya var ya çıldırıyorum. Oluyor ya işte ve sana gelip burada kardeşim bulaşan oldu mu? Seni rahatsız eden var mı? Mafya çöktü mü bana? Mafya çöktü mü sana? Anlat baba ya. Yani doğrusu konuşalım. Ben var mı böyle buraya bir şey bu? 4 yıl önce turist olarak geldim. Bak turist olarak geldim. Gene burada takıldım ve buranın en tehlikeli diye arkadaşlar video yaptıkları bölgede Kuta'da kaldım. Abi yani
Yani böyle anlatıldığı gibi değil yani burada olaylar. Kimse size burada durduk yere, yani kimse sizi önünüzü gece kesmez, size bir zarar verici bir şeyde bulunmaz. Yani ben anlamıyorum. Bir şeyin çalınır. Her yerde her şey çalınabilir. Gece kulübe gidersin, telefonunu bırakırsın, alkolüsündür. O ara biri gelir alır götürür. Bu sadece Bali özgü bir şey değil ki. İstanbul'da da gidersin olur, Amerika'ya da gitsen. Her şey Afrika'ya da, olur, tabii. Arabistan'a git, Arabistan'da yaşadım. Bakın orada Riyad'da, orada da çaldırırsınız yani. Fark etmiyor Müslüman ülke olup olmaması. Her yerde her şey başınıza gelebilir yani. Burada yani insanlar hani konuşuruz yani onu. İnsanlar burada hani Video az önce kesildi, Kesildi, bir şey aynen. oldu. Tekrar başlattık. yani işte yani burada öyle olayları çok yaşayacağınız, çok tehlikeli olan bir ortam değil. Öyle siz iş yapsanız kimse gelip sizin malınıza, mülkünüze çökecek bir ortam yok. Öyle bir şey yok burada. Burada mesela o bir video izledim. Muhtemelen dediğin kişi olabilir. Videosunda şey demiş ya, ben de çocuğumu burada yürümesini görmek bile istemem Bali'de falan gibi. Böyle çok ahlaksız bir yermiş gibi böyle falan bahsetmiş. Ya arkadaşım burada Ne çocuklar ahlaksızlığı falan... gördüm burada. Ne işi yaptın? burada- Adamlar burada kendi halinde. Buradaki insanlar bak günün yarısını ibadet ederek, diğer yarısını da az bir çalışıyorlar. Çalışarak O geçiyorlar Bali zaten. patatesinden bahsediyor. O mu bilmiyorum. O. Şimdi Japonya'ya gitti. Japonya'da yüzüne bakmıyorlar. Yüzüne bakmıyorlar. Senin var ya nasıl Serkan, bir ben, görme. Çok ben onun şeyler, söylediklerine acayip milliyetçiler. takıldım. Aileyle ilgili bir şeyler, benim ailem burada nasıl yaşayacak? Ya arkadaşım bu ülkeyi aç bir ne bileyim tarihine bak. Sen ne burada bir çocuk cinayeti, ne bir çocuğu tecavüz, ne birini alıp gömme, ne bir şey görebilir misin? Ya. Bunlar için çok değerli, çok kutsal şeyler. Burada bu insanlar size söylüyorum sabah kalkıyor, dua ediyor, akşam yatıyor, dua ediyor. Kapısının önünde her sabah dua ediyorlar. Bizim ülkemiz Müslüman ülke. Kaç kişi sabah çıkıyor kapısının önünde dua ediyor? Ya. Bunlar böyle insanlar. Bunların ben okuluna gittim. Bakın okuldaki çocukların nasıl yani eğitim aldıklarını gördüm ben orada. Sabah toplanıyorlar ya, gittim özellikle izledim böyle. Ya inanılmaz güzel. Çok değer veriyorlar burada insanlara. Zaten insanlar çok güler yüzlü. Yani burada sert, agresif olan taraflar bizleriz yani. Genelde Avrupalılar oluyor. Turistler sivri oluyor. yine biziz. Doğru, harbiden sivriler. doğru diyor. Ya trafikte birini tartışırken görürsen motosiklette ya Avustralyalıdır, ya Türktür, ya Turist, İngilizdir. yani şeyler yapmıyor. İngilizdir yani. Burada bir de bakın şöyle bir şey var. Burada mesela kavga değil mi böyle yumruk yumruğa çok Hiç absürt, görmedim. Bak çok absürt yemin bir şey. ediyorum. Bak Çok- Serkan kaç Ben de video oldu. görmedim. Bir kere bile ben yumruk yumruğa kavga görmedim. Ki ben ab- çok gezen adamım. Çok Gece de ayıp çıkıyorum. karşılanıyor ve absürt karşılanıyor. Bak burada böyle sadece bırak sen öyle yaralamayı öyle bir şey zaten yok da diyelim ki kavga değil mi? İnan ki çok ayıp karşılanıyor. Çok Kesinlikle. büyük bir şey böyle yani yani neyi kavga mı etmişler yani böyle çok anlatabiliyor muyum? Yani Ben burada polisle kavga yok konuştuğum abi. şey detaylardan bile bir yok. tanesi odur. Ben onu anlattığımda polis bana dedi ki kesinlikle ulaş dedi. Yani herhangi bir şekilde fiziki taciz, herhangi bir şekilde sana bulunsa bile kesinlikle dedi müdahale etmiyorsun. Yapabiliyorsan kamera sistemlerinden kamerayı aldır veya sen kendi çekildiğinden çekil. Ondan sonra bize haber ver. Nerelere ulaşmam gerektiğiyle ilgili bilgiler söyledi. Direkt onu yapıyorsun. Burada zaten ya bunu yapan insanlar turistler. Genelde turistler birbiriyle kavga ediyor. İşte İngiliz'i içiyor gece, Ruslar abuz diyor. var, Ruslar biraz işte yapıyor. ya. O dünyanın her yerinde. Ben hani çoğu ülkede gördüm. Yani buranın yerli halkın zaten böyle işlerle pek alakası yok yani. Bu tarz işlere de şey yapmıyorlar. Evet fazla videoyu böyle uzatıp da sizinle sıkmayalım. Sizlere böyle faydalı bilgiler vermeye çalıştık. Şimdi Ulaş'ın işletmesine gidiyoruz. İşletmesine Orayı gideriz, gösterelim orayı sizlere. gösterelim, bilgiler Hem verelim. orada bilgiler verelim. Biraz da burayı göstereyim sizlere. Nasıl Bak bir yerde burası- oturuyoruz. Burası cennet. Ben şöyle bir yemek söyledim. Spagetti yemek yiyeceğiz. Bakın şöyle çok güzel manzaralı böyle güzel bir Pirinç restoranda tarlalı. oturuyoruz. Burası burayla ilgili bilgi verelim. Burası Space Work deniyor buraya. Burada çalışıyor insanlar gelip böyle burada oda tutanlara ekstra olarak böyle çalışma alanı sağlıyorlar. Artı bunlara printer sağlıyorlar çıktı alabilmeleri için. Yüksek hızlı internet var. Bu dijital nomadlar için, dışarıdan çalışan insanlar için. Aşağıda da kalma yerleri var. Evet. Hani isterse odayı alıyor, odanın yanında burayı da satın almış oluyor. Bakın burada hem dijital konaklama çalışılıyor. var, odalar var burada aşağıda. Yukarıda da çalışma alanları var. Tabii. Adamlara şey yapıyorlar. Bu arada peki senin işletmen ne? Artık bunu söyleyelim. Ya işletmem orada işte bak hemen şurada karşıda gördüğünüz villalar. Şu villaların Bak, burayı işletmesini işletiyor. yapıyoruz biz. Burası Canggu bölgesinde. Orada Otel 5 tane ev- işletiyorsun. Kaç Ya tane burası- bungalov evin var? Ya bunlar tam bungalov değil. Yarı bungalov, yarı beton. 5 tane var şu an orada. Şu an 5 tane orayı işletiyoruz. Ayrıyetten bir de bu toprak sahibinin Peranan'da bir tane şeyi var. Guest house'u var 11 odalı yer. Oranın da marketingini yapıyorum ayrıyetten. Satış pazarlamasını yapıyorum ama oranın şeyini almadım, mülkünü. İnşallah seneye işler böyle devam ederse oraya da alacağız inşallah. İnşallah. O zaman hadi oraya gidelim. Tabii ki gidelim, gösterelim. Evet İşletme- dostum hadi bize şimdi İşletmeye mekanı geldik. gezdir. İşte burası işte bizim tesisimizin olduğu yer arkadaşlar. Burası böyle bir güzel bir yol var burada. Burası şu karşısı Raya Canggu yolu deniyor buraya. Buradan sol taraftan gittiğin zaman Seminyak, Kuta her yere gidiyorsun. Sağ taraf Canggu, Canggu'nun aşağısı Bireva Evet. tarafları. Burada yan tarafımızda böyle güzel bir pirinç tarlası var burada. Şu yan tarafta villalar var yine aynı şekilde.
Sessiz sakin bir yer burası zaten. O Canggu'nun o iç kalabalığından uzakta. Hem merkezdesin hem de kalabalıktan uzaktasın aslında. Sessiz sakin bir ortamdasın buraya. Ve artı buranın en güzel tarafı bizim bu bütün çevremizde yani şu alanda şu karşıda görmüş olduğunuz yol üzerinde birçok spor salonu var Serkan. Buraya geldiğiniz zaman sporuna gidersin, yürüyerek gidersin. En popüler neresi Bali'de? Herkesin bildiği Fins. 10 dakika buradan motosiklette. Evet. Motosikletler burada zaten. 10 dakikada gidiyorsun. Ne bileyim nereye gideceksin? Patota Heat. Şuradan 10-15 dakika motosikletle. Yürüyerek İçeriye gitmek bakalım istersen yürüyerek de gidersin. Yani o konuda bu alan açısından çok iyi burası. Sessiz Şimdi ben sakin bir yer. yansıtacağım zaten. Google Map'te Villa Yulas olarak bulabiliyorlar değil mi? Instagram adresi de Villa Yulas zaten. Hani oradan girdiği zaman burayla ilgili ben orada bilgiler paylaşıyorum. Güzel videolar yapıyorum. Bak burayı da yapacaklar. Bir arkadaşa burayı önerdim. Ben önerdim. Keşke Türk bir tane hamamcı olsa da burada spacı falan onu önerseydim. Dedim ki gel burada boş yer var. Bana aitti burası. Gel dedim buraya dedim yap. Burada masaj, spa ne bileyim böyle yer yok dedim bizim bu çevremizde. Evet. Adam geldi burayı gördü. Ya dedi süper yer. Endonezyalı bir adam ha. Endonezyalı genç bir çocuk. Dedi burada dedi süper dedi ben buraya açacağım dedi. Burası Geldim. spa yapacak. Spa yapacak adam. Ev sahibiyle görüştürdüm buranın sahibiyle. Adama tutturdum burayı spa yapacak şimdi. Süper. Hem misafirler için de iyi. Burası bizim böyle yarı bungalov, yarı betondan oluşan villalarımız. Şu an hepsi dolu. Biz aslında videoyu burada çekecektik de hani ses gürültü çok olmasın diye, Tabii. misafirler rahatsız olmasın diye. Burada 5 tane villa var böyle görmüş olduğunuz gibi. İçerisi büyük 30-40 metrekare içerisi. Burada havuzumuz var. Burada bu şekilde. Güzel şu an içeriler dolu zaten misafirlerimiz. Burada bir yerli misafirimiz kalıyor Türk çift. Peki samimi bir şekilde 8 ay oldu. Yatırdığın parayı çıkardın mı? Abi sana gösterdim şeyden zaten. Açtım Airbnb'den gösterdim zaten. Airbnb'den Ben biliyorum ama Booking.com'dan, seyirciler işi de gören. Biz çok 8 ay değil. Ben burayı Mayıs yani ilk rezervasyonumuz Nisan 15-20'si gibi almıştık. Kaç ay oldu? İşte 5,5-6 ay oldu. Ben yatırımın üzerine çıktım yani şu anda. Sen de biliyorsun. Dolu işte zaten. Burada zaten yani yalan söylemiyoruz. Dolu bunların hepsi. evet. İşte burada mutfağımız var. Burada insanlar burada geliyor işte yemeğini yapmak isteyen yemek yapıyor. Burada kahvaltı veriyoruz. Burada çamaşırları yıkanıyor. Her şeyi yapıyorsunuz. Personelimiz Çamaşır var da burada. yıkanıyor. Tabii personelimiz var burada. Geliyor sabah kahvaltıdan hazırlıyor. De benim gözetimimde zaten gene aynı şekilde. Çayını, kahvesini. Burada bütün mutfak şeyleri var. Aletli. Genelde sporcular çok dedim ya kalıyordu geliyor burada. Hani onlar sabah kahvaltılarına özel şeyler yapıyorlar kendilerine. Odaları gösteremeyeceğim. Resimlerden görürler. Villa Yulas'ın Instagram adresi gibi. Çünkü odalar dolu şu an hepsi. Odaların içi çok geniş. Sen gördün zaten. Banyosu var. İçerisi nasıl? Ferahlık olarak klima. Çok güzel. Klimayı Doğru. kapatsan bile içerisi serin. Çok güzel kesinlikle. Sıfır nem. Çünkü nedeni ne sıfır nem olması? Çünkü burası beton değil. Komple beton olsa nem olma olasılığı çok yüksek. Ama burası yarı ahşap olduğu için burası nefes alıyor odanın içi. Gece klimayı bile kapatırsın. Üşüyüp de burası. İçeri girdiğin anda. Peki izleyicilerden gelen olursa bir indirim yapar mısın? Benim adımı verirseler burada bir indirim güzellik Serkan, yapar mısın? Sana değil, birçok insana, Türkiye'den gelen insanlara tabii ki indirim yaparız. Ama senin adına özellikle bize, Villa Yulas'tan bize ulaşan insanlara ben onlara özel link atarım. Senin adınla bana gelenlere. Kendileri buraya rezervasyon yaparlar. Her türlü konuda yardımcı oluruz. Burada ki oluyoruz zaten Canggu'ya gelenlere. gelirseniz güzel bir konaklama arıyorsanız burada kalabilirsiniz. Hepinizi davet ediyorum. Tabii ki biz birçok konuda yardımcı oluyoruz. Mesela sana söyledim. Kapının önünde motosikletleri gördün arkadaşlar. En büyük burada yani gelenlerin sorun yaptığı bir şey. Arkadaşlar ben telefonla arıyorum burada. Arkadaş getiriyor motosikletinizi bırakıyor buraya kapının önüne. Kullanıyorsunuz burada ve bu bölgede Canggu bölgesi çok pahalı bir bölge diğer bölgelere göre. Çok da ucuz rakamlara alıyorsunuz burada motosikleti kiralıyorsunuz. İstediğiniz yere çok rahat bir şekilde gidip geliyorsunuz. Yani bu lokasyon... Sen burayı tuttuğunda çok berbat durumdaydı değil mi? Burası çok Çarşaflar, kötü. şeyler Burası yani inanılmaz. işletemiyorlar. Burası işletme anlamında sıfırdı. Zaten geldiğim zaman da rezaletti. Zaten 2 yıl burayı adam yapmaya çalışmış Endonezya birisi becerememiş zaten. Ben açtım yorumlarına baktım, şeyine baktım. Yani rezalet bir durumdaydı. Şu an mesela arkadaşlar girip Booking.com'a baksınlar, ne bileyim Airbnb'ye baksınlar. Buranın şu an ne durumda olduğuyla ilgili, yorumlarıyla ilgili şeylere ilgili. Bütün her şeyi orada okuyup görebilirler zaten. Buradan insanlar çoğu böyle üzülerek gidenler oldu. Buraya gelip aylık kalıyorlar zaten. Adam geliyor burada bir ay kalıyor. Spor salonuna gidiyor. Yani kendini bulmaya gelen çok buraya. Ben kendime bir refresh yapayım diye buraya gelen insanlar çok. Geliyor burada. Zaten çevremizde çok güzel yerler var yemek yenebilecekleri. Keza burada kendisi yemeğini yapıyor. İsterse kullanabiliyor burayı. Sessiz bir ortamda burada. Havuzumuz var burada özel. İsteyen kullanıyor, isteyen şey yapıyor. Deyince burası çok sessiz. O Canggu'dayız normalde. Canggu deyince böyle kalabalık trafiğin şeyin olduğu yer. Ama bak Canggu'nun en sessiz sakin yerindeyiz. Çok iyi. Yani başarılar diliyorum. Gerçekten Teşekkürler. çok güzel bir işletme açmışsın. Bu daha çok güzel başlangıç. yapıyorsun. Daha 6-7 ayda bu kadar Bravo. hızlı bir şekilde buraya kadar geldik. İnşallah bundan sonra daha güzel yerler var aslında. İnşallah, Projelerimiz inşallah. var, daha düşündüğümüz şeyler var. Şu an birkaç yerde almayı düşünüyoruz. Oralarla ilgili. Şu an iyi gidiyor her şey güzel. Yani videolardaki arkadaşlar dinlediklerimizi, söylediklerimizi iyi dinlesinler. Gerçekten iyi bir iş planı yaparak gelsinler buraya. Kendi bildikleri işi yaparak buraya geldikleri zaman mutlaka başarılı olurlar.
Destek alırlar. Sen varsın burada. Sen her türlü destek olursun onlara. Biz yani eğer bu iş yapmak istiyorlarsa ben bildiklerimi faydalandırırım. Biz kimse parayla bilgi satmıyoruz burada. Evet. Ben niye satayım parayla bilgi? Evet. Ne biliyorsam aynısını Yardımcı anlatırım onlara. oluruz Tabii yani. ki yardımcı olurum. Ama şimdi kuaför açmaya gelen bir adama yardımcı olamam. Kusura Tabii bakmasın. bilmediğimiz iş. Yani her Bilmediğimiz iş. şeyi de bize sormayasın. Yani, Tabii çünkü hani yaptığımız ben işle ilgili bir şeyler tabii söyleyebiliriz yiyecek ama içecek sektörüyle ilgili bir alanda bir şey zaten sen kendisi de bu işin içindeyse zaten biliyordur ne yapması gerektiğini ama tabii ki biz de ona buradaki ekstrem noktalarda ince dokunuşlar yaparak hani burada ilerlemesi için elimizden geleni yaparız. Niye yapmayalım yani sonuçta? tabii. Biz isteriz burada bütün Türkler burada gelsin güzel iş yapsınlar. Komünite oluştursak keşke Tabii burada. canım niye olmasın? Burada yok bir tane Türk komitesi var mı burada? Yok. Kim mi? Yani Burada Hollandalılar birbirini komünite yiyor olmuşlar. Türkler burada. Birbirini yiyor. Hollandalılar Ne burada komünitesi? Hollandalılar burada komünite oluşturmuşlar. Rusların Birbirlerini var, tutuyorlar. Ukraynalıların Evet, var. bizimkiler de birbirlerine düşüyor. O onun arkasında. O onun yani ne diyeyim bilmiyorum. Ne diyeyim bilmiyorum. Yok aslında gerek yok. Burada herkes gelse aslında çok güzel işler yapılır hep beraber. Burada turizm gerçekten güzel. Burada fırsatlar var. Sadece biraz daha dediğim gibi iş planlamanızı güzel yapın. Güzel fikirlerle, güzel şeylerle. Neden olmaz? Neden olmasın yani? Hayat sadece yani kendi ülkenizden ibaret değil. Çıkıp bakın biraz vizyonunuz olsun. Bu video buraya kadar olsun. Umarım size faydalı bilgiler verebildik. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hoşça Hepinize kalın. Bali Adası'ndan selamlar. Bana derler biz bekler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.